Orwell 1984 evreninin klostrofobik havasını ağırlaştırmak amacıyla sokaklarda ve evlerde haşlanmış lahana kokusu ile bu anlatımı kuvvetlendirmek için insan teri, eskimiş keçe veya helal kokusu gibi unsurlar kullanır. Örneğin sokaklar haşlanmış lahana ve helal kokmaktadır veya zafer konutları haşlanmış lahana veya eskimiş keçe kokmaktadır. Bu ikili kullanım Rus yazar Çehov'un 6. Koğuş ismini taşıyan ve akıl hastanesine kapatılmış eğitimli bir hasta olan Ivan Dimitrich'in toplumda maruz kalınan adaletsizlikleri ve kötü koşulları anlatmaya çalıştığı ancak sesini kimseye duyuramadığı hikayesine bir atıftır. Çehov da bu akıl hastanesinin kuşatılmış atmosferini anlatabilmek amacıyla haşlanmış lahana ve amonyak ikilisinden faydalanır. Zaten 1984'teki Winston'un durumu da akıl hastanesine kapatılmış bir deliden çok da farklı değildir. Bu kullanım kitaptaki atmosferin yanında dönem özelliği ve temaya da katkı sağlar. 16. yüzyılın en önemli bitki bilimcilerinden John Gerard, The Herbal or General History of the Plants isimli kitabında lahanayı İngiltere günlük yaşamının en önemli 5 sebzesinin başında sayar. Dolayısıyla temel bir besin maddesidir, yüzyıllardır yaygın olarak ekilmektedir, yani bir dönem özelliğidir. Lahananın varlığı distopyaya tarihsel bir süreklilik sağlar. Bunu Winston'ın çocukluğunda çöpten lahana ve patates artıklarını topladığı anlarda da görebiliriz. Ancak patates burada farklı bir hikayeye sahiptir. Bu bitki Gerard'ın saydığı 5 temel sebzeden birisi olmasına karşılık İngiltere günlük yaşamına Amerika'ya yapılan coğrafi keşiflerden sonra gelmiştir. Ve 1984 evrenindeki kullanımı Okyanusyan'ın sınırlarına vurgu yapmak amaçlıdır. Edebiyat veya genel anlamıyla sanatta bitkilerin kullanımı temaya katkısı açısından önemli araçlardır. Konumuzun dışında olsa da bir çerçeve çizmesi amacıyla otlar genel olarak zehir yapımında kullanılmaları nedeniyle trajedilerde, çiçekler güzel kokuları nedeniyle romantik komedilerde, sebzeler ise işlevselliklerinden dolayı günlük hayatın rutinini aktarmakta veya vücut organlarına benzerliklerinden dolayı müstehcen şakalar veya cinsel imalar yapmakta kullanılır. Shakespeare'in Türkçe'ye Winston'ın Şen Kadınları ismiyle çevrilen eseri bunun en tipik örneklerindendir ve İngiliz edebiyatı içerisinde Shakespearean botanik ismiyle bir alan açmıştır. Buradan bakarak İngiliz veya daha geniş manada Avrupa günlük yaşamına bu kadar teneffüs etmiş bir unsurun toplumu aynalamakla görevli olan sanatta kendine karşılık bulmasına şaşmamak gerekir. Birkaç örnek vermek gerekirse Salini'nin Young Peasant with Flax isimli eseri bir köylü kızının günlük yaşamını lahanalar içerisinde tasvir eder. Veya Stanley Spencer'ın The Lover's Dustman eserinde olağanüstü bir durum lahana imgesiyle sıradanlaştırılmaya çalışılır. Örnekleri çoğaltmak mümkün olsa da genel olarak sanatta lahana sembolünün kullanımıyla hedeflenen aynılığı, tek düzeliği, değişmezliği anlatmaktır. Şehirde yaşayan bir insan olarak ilk defa ben bu videoyu hazırlarken bir lahana tarlasının neye benzediği ile alakalı fikre sahip oldum ve ilk gördüğümde 1984 toplumu aklıma geldi. Veya lahana katmanlarının bir lahananın katmanlarının hepsinin aynılığı dönem sanatçılarının neden bu şekilde bir betimlemeye gittiği ile alakalı fikir sahibi olmamı sağladı. İşte Orwell'da 1984 toplumundaki bireyselliğin ortadan kalkışını anlatabilmek amacıyla yaşam alanlarını lahana kokusuyla doldurur. Bu bitkinin sanata verdiği bir diğer ilham ise az emekle çok ekilebilme özelliğine dairdir ve bu anlamıyla mutluluk ve refah çağrıştırır. Örneklemek gerekirse İngiliz dilinde lahana ekenden 3-4 kat daha mutlu şeklinde bir söyleyiş vardır veya Montaigne denemelerinde ölüm beni lahana ekerken gelip bulsun şeklinde yazmaktadır. 1946 yılına geldiğimizde en iyi görüntü yönetmenliğini ödülünü alan The Best Years of My Life filminde oyuncu cebindeki paranın çokluğunu anlatabilmek amacıyla lahana yaprağı kadar çok ifadesini kullanır. Ancak 1984'te mutlu olmak yasaktır ve karnı karnına geçmiş insanlar su alan ayakkabılarıyla ortalıkta dolaşırlar. İşte burada lahananın kullanımı kitabın Sevgi Bakanlığı'nın işkence yapması veya Barış Bakanlığı'nın savaş yönetmesi gibi ironi diline hizmet eder. İlk bölümden itibaren ana karakter 1984 dünyası ile alakalı içinde şüpheler taşır. Ancak 7. bölümde sokakta bir lahana sapıymışçasına tekmelediği kopmuş eli hatırladıktan sonra ilk defa olarak duygu ve düşünceleriyle alakalı emin olur ve yüksek sesle "Proleterler insan, biz insan değiliz" der. El kelimesi Latince'de manifesto ile aynı köken olan manus'tan gelir. Dolayısıyla kopmuş eli lahana ile özdeşleştirerek tekmeleyen Winston aslında parti manifestosunu hayatın dışına atmış ve dünyayı daha yalın bir yer olarak görmeye başlamıştır.
Güzel günlerde görüşmek üzere.